Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem lezzetli şerbetli tatlı tarifim var. Baklava değil ama baklava lezzetinde şahane bir şerbetli tatlı tarifidir. Bayramda yapabileceğiniz en lezzetli şerbetli tatlı tarifi. Yani herkes tarifini soracağına emin olabilirsiniz. Üstelik kıyır kıyır şerbetli tatlıdır. Bu çok önemli. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 3 su bardağı toz şekeri ekleyelim ve 3 su bardağı su ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Şimdi ocağın altını açıyorum ve kaynayana kadar şerbetimi karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi üzeri göz göz oldu. Hemen birkaç damla limon damlatıyorum. Tekrardan ocağın altını kısarak şerbetimi kısık ateşte 5 dakika kadar pişiriyorum. Sonrasında bir kenara alıp şerbetimi soğutuyorum. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine 150 gram tereyağımızı alalım. 2 adet yumurtanın bir tanesinin akını bir kaseye ayıralım tatlımızın üzeri için kullanmak için. Kalan yumurtaları da kasemizin içerisine ekleyelim. 1 çay bardağı irmik ekliyorum ve 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bu malzemelerimi spatula yardımıyla önden karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 3,5 su bardağı un ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Bu aşamayı çektiğimi zannetmişim ama çekmemişim. O yüzden kusura bakmayın, mutlaka 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 paket toz vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve 1 çay bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı ekliyorum. Antep fıstığı yerine dilerseniz iri çekilmiş fındık, ceviz veya badem de ekleyebilirsiniz. Her türlü çok lezzetli olan bir tatlı. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir hamur oldu. Elimle ilk önce hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Elimle bastırıyorum, kare şeklini veriyorum. Çünkü köşeli, kareli olarak keseceğim için hamurumun şeklini bu şekilde hazırladım. Dilerseniz avucunuzun içerisinde hamurdan parçalar kopararak yuvarlak şeklinde de hazırlayabilirsiniz. İlk önce elimizle hafifçe bastıralım. Daha sonra merdane yardımıyla üst kısmını hamurumuzun düzleyelim. Merdane yardımıyla hamurumuzun üzerini düzledikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta akını bir fırça yardımıyla hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürelim. Hamurumuzun üzerine yumurta akını sürdükten sonra kavrulmuş kadayıfı yumurta akı sürdüğümüz hamurumuzun üzerine dökelim. Her yerine kavrulmuş kadayıfın geldiğine emin olalım. Bu tatlının lezzeti gerçekten şahane. Hamuru özellikle kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli şerbetli tatlı hamuru. Üst kısmının da kavrulmuş kadayıfla olması şerbetini döktüğünde çekilmiş olsa bile çıtırlığını asla kaybetmiyor. Hamurunun kıyır olması ve üzerinde kavrulmuş kadayıfın çıtırlığıyla şahane bir tatlı tarifi. Şimdi tatlımı dilimler halinde bıçak yardımıyla kestim. Kestikten sonra bu şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsimi aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu tatlının şeklini dilerseniz kare şeklinde veya oval şekilde veya yuvarlak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Vermiş olduğu malzeme ölçülerinden toplamda 48 adet kadayıflı şerbetli tatlı elde ettim. Eğer daha az elde etmek isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az tatlı elde edebilirsiniz. Aynı şekilde daha fazla kalabalık misafirleriniz gelecekse yarı olarak ölçüleri arttırarak daha fazla tatlılar elde edebilirsiniz. Tatlımız hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda tatlımızın üzeri kızarana kadar pişirelim. Özellikle alt tabanı ve üst tabanı piştikten sonra böyle kıyır bir lezzet, kavruk bir görüntü olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. 20 dakikanın sonunda fırından çıkardım. Tatlımız sıcakken ve şerbetimiz soğukken hemen tatlımızın üzerine şerbetimizi dökelim. Öncelikle yağlı kağıdın üzerinde pişirdiğim için yağlı kağıdı çıkardım ve tatlılarımı bir tepsiye dizdim. Üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Bu kısmı çok önemli. Tatlınız sıcak olacak, şerbetiniz soğuk olacak.
Şerbetini çok kısa sürede çeken bir tatlı tarifidir. Özellikle hamurunun kıyır olmasının sebebiyle şerbetini çok kısa sürede çeker. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdikten sonra şerbetli tatlınız hazır demektir. Ama ben yine de bir 2-3 saat kadar dinlendirdim. Ondan sonra sunum ettim. Tatlımızın üzerini süslemek için toz Antep fıstığı serpiyorum. Dilerseniz ceviz de serpebilirsiniz veya fındık, istediğiniz şekilde üst kısmını süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de olabilir. Genelde alternatif olarak fikir sorulduğu için sizlerle paylaşıyorum. Yakından da gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Şimdi hemen bir sunum tabağıma tatlımı alıp yakından sizlere göstermek istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel çekmiş. Ağızda dağılan çok lezzetli bir tatlı tarifidir. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Baklava severler bu tarifi çok sevecek. Çünkü baklava lezzetinde çok pratik ve kolay bir tariftir. Bayramda yapabileceğiniz en kolay ve en pratik ve bir o kadar da lezzetli tatlı tarifidir. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler tatlının iç dokusunu, kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı lezzetleri sizler için kanalımda paylaşıyorum. Anında yepyeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.